Tuğludere köyünü görünce şaşıracaksınız. Bu videoda sizinle birlikte Tuğludere köyünün harika doğasını keşfedeceğiz. Balıkesir ilinin Edremit ilçesinin Dereli köyü sınırları içinde yer alan terk edilmiş köy, Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan gizli bir cennet. Köyün adı yakından geçen Tuğlu Deresi'nden gelmektedir. Ayrıca Kaz Dağları'nın eteklerinde bulunması sebebiyle muhteşem bir dağ manzarasına sahiptir. Özellikle Kaz Dağları eteklerinde yaşayan çeşitli kuş türleri doğa severler için büyük bir çekim merkezidir. Şehir hayatının karmaşasından kaçıp doğa içinde sakin bir yaşam sürenler için Tuğludere köyü ideal bir yerdir. Gelecekte daha fazla kişinin Tuğludere köyünü keşfetmesini ve orada yeni bir yaşam kurmasını umuyorum. Merhaba dostlar, ben Deniz Sarı, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kaz Dağları'nda terk edilen Tuğludere köyüne geldik. Tuğludere köyü terk edildiği için haritadan silinmiş. 1960'lı yıllara kadar burada 39 hane varmış. Daha iyi imkanlara kavuşabilmek için Dereli köyüne, Ortaoba köyüne ve Yaşyer köyüne taşınmış buranın yerel sakinleri. Büyük şehirlerdeki insanların burayı keşfetmesiyle birlikte yaklaşık şu anda 4-5 hane gelmiş. Burada ev yapmış. Yazlıkçı olarak burayı kullanıyorlar. Biz daha önce Tuğludere köyüne gelmiştik ama kış ayında gelmiştik. Biraz soğuktu ve kapalı bir havada çekmiştik. Bugün havanın açık olmasını fırsat bilerek tekrar Tuğludere köyüne geldik. Yahya abiyle birlikte Tuğludere köyünü çekeceğiz ve Tuğludere köyü hakkında sizlere bilgi vereceğiz. Gezimize başlamadan önce desteklerinizi bekliyoruz dostlar. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olmuş olursunuz. Şimdi hazırsanız Tuğludere köyünü birlikte gezelim. Hemen şu köyün alt tarafından şuradan böyle bir dere geçiyor. İsmine de Tuğludere deniliyor. Onun için de ismini bu dereden almış. Şimdi Tuğludere köyünü gezeceğiz. Ama öncesinde şu yıkılmış evleri şöyle göstereyim ve Yahya abiyle sohbet edelim. Daha sonra köyün içini birlikte gezeceğiz. Adım Yahya, soyadım Kaplan. Kütüğüm bu köyde, Tuğludere diye geçiyor. Ama Dereli'de ikamet ediyoruz. Ama köy toprak eskisi gibi yerinde duruyor. Sadece evler yıkıldı. İşte duvarları, taşları duruyor burada. Evet. Burada hayvancılıktan geçiniliyordu. Kışla olarak geçmesinin adı burada askerler de duruyordu. Orman askerleri. Buradan odun, çıra kesiliyor. Buradan Edremit'teki Tugay'a götürülüyor. Tabii orman askerleri hem ormana da bakıyorlar. Oradan kışta kalıyor. Burada askerlerin durmasıyla beraber. Ama vasıta yok o zaman. Hep katır kağnı arabasıyla. Askerler durduğu için burada işte kış dağıdı kalıyor. Ama asıl ismi Tuğludere. Tabii asıl ismi Tuğludere. Tuğludere. Tuğludere'nin geçmişte kaç hanesi vardı? 39 haneymişmiş burası. 39 hane. Hatta şurası muhtar odasıymış. Muhtarlık köy konağı diye geçiyor şurası. Anladım. Burada bir tane de ufak onun camisi varmış ama onu bilemiyorum. Şimdi nerede olduğunu bilemiyorum tabii. Yörük köyüydü burası. Tabii Yörük köyü. Göç verdikten sonra tabii kimse kalmayınca haritadan silinmiş değil mi? Haritadan silinmedi ama köy olarak silindi yani. Köy olarak yani olarak yasal silindi. şeyi kalmadı. Yasal şeyi kalmadı, resmiyeti kalmadı. Geçmişte insanlar burada hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Tabii. Biraz daha imkanlara rahat ulaşabilmek için çeşitli köylere dağıldılar. Tabii köylere dağılıyor. Mesela komşusu gidiyor. Adam burada komşu yok, ne yapacak? O diyor ki ben de gideyim hadi. Ondan sonra o da bırak ya burası, terk ediyor. Gidiyor köyden bir köy alıyor. Orası daha yerleşim yeri. Dereli'ye gittiler. Dereli'ye gidiyor. Buradan Yaşyer köyüne gidenler var. Ortaoba'ya gidenler var. Karadağ köyü var. O köyde dağıldı. O da Ortaoba'ya indi. Oraya gidenler var. Şimdi burası kaçlı yıllarda göç vermişti? Yani ne zaman terk edildi? Ortalama kaç yıllarıydı?
mesela 60 tan önce falan vermeye başladım. 65, 66'da falan burada daha duran vardı. Yani buradan talebeler geliyordu arkadaşlar bizim okula. Evet. Biz ilkokulda okurken. Senin de 64. çocukluğun burada geçti. değil mi? Geçti. Köyde geçti ama ben buraya yine geliyordum. Benim burada dedelerim vardı. Hayvanları vardı. Buradan köyden yayan olarak atla beraber geliyorduk biz buraya. Evet. Biraz o zamanları anlatabilir misin böyle? Hani atla geliyordunuz, gidiyordunuz. Tabii İnsanlar şimdi azalmaya başladı. fazla zeytinlik yoktu buralarda. Zeytin ağaçları sonradan dikildi. Hı hı. Mesela bir açık alandı. Ekim, buğday ekilirdi. Bağlar vardı burada. Üzüm bağları vardı. Biz mesela üzüm bağlarında ben dedemin, amcamın yanına giderdim orada. Gece konaklardık. Yani yabani hayvan gelmesin diye bağın içinde yatardık. Bir tane kılçul, bir kepenek, bir tane teneke. Uyandığın zaman tak 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 teneke çalarsın. Çakal kurt gelmesin diye. O bağlar falan hepsi gitti. En çok o zaman neyini özlüyorsun mesela? Eski zamanların neyini özlüyorsun sen? Vallahi o zamanki zaman doğallığını yani insan özlüyor. Bak sana söyleyeyim. Doğallığını özlüyor. İnsanlarla böyle muhabbeti, konuşmayı özlüyorsun. Şimdiki bir yani oturup bir konuşmak yok gençlerle. Bakın bu telefondu, Face'ti, internette şudu budu filan. İnsan birbirinden ilişkisini kopardı bunlar. Hep sosyal medyaya bakılıyor şimdi. Hep sosyal medyaya bakılıyor. Bir yaşlı insanların yanına gelip oturup muhabbet dinlenilmiyor. Eskiden mesela bir evin içinde büyükler hikayeler anlatırdı, masallar anlatırdı Tabii çocuklara, canım. değil mi? Tabii masallar. 1975'e geldi bizim köye elektrik bile. Lambayla ışık yapıldı. Lüks vardı. Şu anda bu köyde de elektrik yok zaten. Yok. Elektrik yok. Burada şimdi güneş enerjisi de var. Güneş enerjisi kullanıyorlar. İşte bak 1, 2, 3 bir de orada var bir arkadaş. 4 tane ev var burada şimdi. Bunlar da sonradan yerleşenler. Bunlar da tabii sonradan geldi yerleşti. O arkadaş da öğretim görevlisi, profesör kendisi zaten. Onu da gördük. Ama bunlar da hep satıldı yani arsa olarak. Eski ev yerleri alanlar var ama daha kimse gelmedi. Kırsal alanlar tabii özgürlük yani. Ben sana söyleyeyim. Al işte bir pandemide şehirden sokağa çıkamıyorsun, bir şey yapamıyorsun. Ama burada Tabii. özgürlük var. Bir de sağlıklı olmanın anahtarı biraz da sanki geçmişe dönmemiz gerekiyor. Hani geçmişte bir peynir yapılıyordu. Ya her Herhangi şey bir katkı maddesi yoktu. yok. Bir yağ yapılıyordu. Yok, Bir yok. süt içiyordun. Kesinlikle yok. Adam hile bilmiyor ki. Ama Evet. şimdi teknoloji ilerledi. Bütün hilekarlıklar yapılıyor yani. Hele insan hayatındaki bu gıda üzerine çok yapılıyor bu. Tabii. Bunun çok fena denetlenmesi lazım. Aslında yani bu insanlığa yapılan bütün kötülüklerin cezası gerçekten de ağır olması lazım. Bunu teşkil edeceksin. Tabii. Gerçekten ağır olması lazım. Ya benim hayatımla, benim yaşamımla sen nasıl oynayabilirsin ya? Bu neyse, bu otsa ot bitti. Bu Evet. ağaçsa ağaç. Mesela böyle bir köye gelsen, bir bahçen olsa, bir şeyleri yetiştirsen, kendi konservelerini yapsan, Yapabilirsin. iki kovan, 3 kovan da arına baksan, Evet. bir sürü ihtiyacını da giderebilirsin, değil Tabii mi? giderebilirsin. Ha, tabii bunlarla da ekonomi dönmüyor ama üretim çoğaldıkça iş imkanları da çoğalır. Tabii canım, sen yapacaksın. Ben bak devlet memuruyken kendimin mesela dağ başında ben görevliydim. Benim 15-16 tane keçim vardı ya. Ben Sen bunlara Ormaniye'de çalışıyordun, Evet. değil mi? Ben bunlara gözetleme dedim ben. Gözetleme kulesinde çalışıyordum. Daha önce Yahya abiyle kışın gelmiştik. Tuğludere köyünü çekmiştik. Bugün de dedik açık bir havada da çekelim köyü. O zaman sen bir konuşmanda dedin ki bu doğaya zarar verenleri çöle göndermek lazım. Yani o işte bak, o görüyorsun o oksijeni, ormanı, havayı. Evet, Anladın mı? Bunun sıcakta bir gölge arıyorsun, şey arıyorsun, böyle arıyorsun. Ama git Arabistan çölünde şemsiyeyle dolaşıyor adam. Tabii. Bir ağaç yok ki. Ağaç yok, şemsiyeyle Doğaya dolaşıyor. zarar verenleri çöle göndermek lazım. Hapise atacağına oraya gitsin, orada onu öğrensin yani ağacın Anlasın değil mi? Hatasını anlasın. ormanın kıymetini anlasın, ağacın kıymetini anlasın. Dibinde oturabilecek, şöyle gölgelenecek bir kıymet bilsin. Tabii doğru diyorsun. Allah Allah, bir de o Şu var. köyün güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Bakın eskiden köy burada kurulmuş. Zaten Buralar- kalıntıları da belli. Evet, çimenlikti bak burası böyle. Burada hayvanlar, büyük çamlar vardı. Bu fıstık çamları sonradan dikildi buraya, zeytin ağaçları falan. Hı hı. Bunlar sonradan dikildi buraya. Şimdi bunlar ürün veriyor mu fıstık çamları?
Fıstık çamları Bakılırsa belki verir. bakımı biraz olursa verir. Bunu da budamak istiyor. Arasını açmak istiyor bu fıstık çamlarının. Ben fıstık çamından pek şey yapmam ama bu yetiştiriciler bunu biliyorlar. Geliyorlar bunlara. Alıyorlar bunları ihaleyle fıstık çamlarını. Evet, evet. Ama biz zeytin içeriz. Biz zeytinden anlarız. Böyle köy yıkıntılarına da bakalım mı? Hem köyün Bakalım. içini gezelim birlikte. Ben seni Buyur. takip edeyim. Sen mesela burada bu vardı, şurada şu vardı diye anlatabilirsin. Burası ev yeri. Bakın. Burası ev yeri. Şurası ev yeri. Burası ev yeri. Bakın ben burada duran insanları hatırlıyorum bak bunları. Burada lakabı Çeçemen Mustafa diye birisi vardı. Çeçemen. O adam duruyordu burada. Hanımı vardı Hanife yenge. 1960'larda. Ben çocuktum. Burada tavukları vardı. Kadın hayvanları vardı. Nereye gitti onlar? Bunlar vefat etti. Oğlu buradan onun Zeytinli'ye göç etti. Zeytinliğe Evet. gittiler. Ondan sonra burasını sattılar. Evet. Sattılar burasını. Bunlar hep göç etti. Bu insanlar öldü. Ben ya bunları burada durduğunu biliyorum. Çocuktum. Gelirdik adamın evin içinde otururduk burada. Eskiden bir samimiyet vardı değil mi? Herkes her evde gidip karnını doyurabilirdi. Tabii canım. Zaten çocuksan hemen sorar sana. Gelenek göre. Oğlum karnın aç mı yavrum? Bu kelime konuşulurdu. Evet arkadaşlar, kış ayında gelmiştik. Şimdi Mart ayındayız. Bahar geldi. Yavaş yavaş ağaçlar yaprak açmaya başladı. Gördüğünüz üzere dışarıdan gelen insanlar köyün içinde yeni evler yapmaya başlamış. Bu üstte de yine birkaç ev yapılmış. Yukarıda bir abimiz varmış. Şimdi biraz sonra onu da ziyaret edeceğiz. Şu anda da bağlı olduğu Dereli Köyü de şu ileride gözüküyor zaten. Dereli Köyü videomuzu da izlemediyseniz yine YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz. Bak bunun içine de duruluyordu burada. Eski köyden geriye kalan tek yapı, o da tabi duvarları yıkılmış, bazı duvarları ayakta Ha bu. duruyor. Eskiden taş ve topraktan yapılmış. Böyle küçük tek gözlü, iki gözlü evlermiş. Tabii burası 70'ten sonra falan bu adam burada hep duruyordu yani ben. Burada duruyordu bu adam. 70'e kadar vardı. 70'ten sonra da vardı. 77, 78'de falan. En son terk vardı. eden diyebilir miyiz köyü? Olabilir. Evet. O adam duruyordu burada evet yalnız. Nereye gittiler buranın sahipleri? Bu adam Edremit'te gitti. Edremit'te evi vardı bunun da. Hem oraya gitti. O gördüğün araziler falan bunundu. Ondan sonra vefat etti. Çocuklarına kaldı. Çocuklar kimse tabii ne gelen var ne giden var. Maalesef yerlerimiz hep Maalesef böyle yerlerimiz. kimsesiz kaldı değil mi? Evet kimsesiz kaldı öyle duruyor. Hatta şurada bir ev vardı. Hı hı. Buradan bir tane gelin gittiğini biliyorum. Gelin. Hı hı. O Ortoba köyüne, o Karadağ köyüne. Buradan gelin gitti. Şu karşıki yoldan geldiler böyle atlarla, hayvanlarla geldiler. Evet. Ona gelin harcı deniyor yani. Gelin harcı deniyor onlara. Buradan geldiler. Biz çocukluk burada şurada davullar, zurnalar hepsi çalıyor. Anladın mı? Getirdiler gelini. Hatta bir kazan koydular atın dibine. Kazanın üzerine çıkardılar gelini. Oradan ata bindirip buradan şu yoldan patikadan bu zaman yol yok patikayı. Burada patika vardı. Evet patika karşıya geçer bak böyle. Diğer köyün ismi neydi? O terk edilen bir köy daha vardı dedin. Karadağ köyü. Karadağ köyü. Karadağ köyü. Bir dahaki sefere de oraya gider miyiz abi? İnşallah gideriz. Allah nasip ederse gideriz. Oraya gelin gitti bu kız burada. Ben onu biliyorum yani. Onu hatırlıyorsun. Tabii canım. Peki Ne? nasıldı böyle düğünler nasıldı? Biraz da düğünleri de anlatır mısın abi? Vallahi düğünler işte davullar gelir, klarnetler var. Hı hı. Kazanlar kurulur, keşkekler, pilavlar, nohutlar. Kaç gün sürerdi? 3 gün 3 gece sürerdi. Vay be. Evet eski adet. Şimdi bir günden insanlar bir gün düğünü 3 gün yapamıyorlar. 3 gece. Zenginlik varmış o zaman. Vardı. Bereket de vardı ben sana söyleyeyim. Adam yani bilmiyorum maddi durumları ama 3 gün 3 gece devam ederdi. Önce Eskiden doğal yaşayan insanlar belki de yokluk içerisinde yaşamış ama bence şu anda insanların hayalini yaşamış. ama o hayal zaman kurdu. da vardı mesela meşire yerler. Bizim şimdi değirmen var orada. Hı hı. Dışarıdan diyelim ki misafirin geliyor. Adam oraya getirdi. Köyün dibinde çayın kenarında. Ama o zaman o dereler temiz. Yamanıp su içebilirsin dereden. Şimdi korkarsın içme. Çünkü neden? Her tarafta şey var. Çöp var yani. Adam çöpünü getiriyor şehirden bile.
Getiriyor derenin içine, suyun içine atıyor ya. Maalesef. Böyle bir şey olur mu ya? Bakın ben 1988'de çıktım dağın başına. İnanır mısın? Ayakkabısız benim çocuklar orada böyle yalın ayak dolaşıyorlar, ayakkabısız. Ama ondan sonra git, her tarafta cam kırı. Şişe kırı. Çok ayıp bir şey. Evet. Yani bizim bu vatandaşımıza bu yakışmıyor abi. Türk milletine yakıştıramıyorum ben. Bu konuda Kim dese desin. bu konuda biz de duyarlı olmaya çağırıyoruz Maalesef insanlara. öyle abi. Bu çevre, bu doğaya nasıl davranırsa o da sana o şekilde davranacak, yeri dönüyor ya. Tabii Bu kadar basit. Tuğludere ve Dereli köyünde planlanan arıcılıkla ilgili proje hakkında bilgiler alacağız. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ben İbrahim Deveci. Dereli köyünde ikamet ediyorum. Dereli köyü vatandaşıyım. Dereli köyünde bir Balköy projesi oluşturduk. Gördüğünüz bu arazide bal üreticiliği yapılacak. Çalışmalar bununla ilgili devam ediyor. Orman İl Müdürlüğümüz, Balıkesir İl Müdürlüğümüz, Edremit İlçe Orman Müdürlüğümüz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi katkılarıyla sağlanmış bir hizmet var burada. Arılar için özellikle endemik bitkiler türü olan şeylerin dikimiyle başlandı. Saha temizliği yapıldı. Arılar için uygun bitkiler yetiştiriliyor şu anda. Kooperatif kurduk. Kurucu üyelerle birlikte. Kooperatif hızla gelişiyor. Ve aynı zamanda kooperatifin bal üretimi dışında bal ürünlerinden faydalanmayla ilgili çalışmaları var. Arı zehiri, arı havası, arı ölüsünden faydalanma, nektarın değerlendirilmesi, polen değerlendirmesi, diğer arı ürünlerinin değerlendirilmesiyle ilgili bir burada sağlık merkezi de kurulacak. Apiterapi merkezi deniyor. Uluslararası Apiterapi Merkezi Başkanı da bu bölgeye teşrif ettiler. Kendileri aynı zamanda tıp doktoru ve dünyanın bütün apiterapi merkezinin başkanlığı yapıyor. Üniversitede çalışmaları var. Bölge gezildi, dolaşıldı. Çok verimli ortam olduğu karar verildi. Üniversitedeki hocalar da bu desteği verdiler. Hem bölgede arıların nektar alabileceği bitkiler yetiştiriliyor. Köylü eğitime alınıyor ondan sonra. Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hibe maksatlı arı verildi köylümüze. Onlar hanelerimize dağıtıldı. Bu sene yine destekleri devam edecek. Kraliçe arı dağıtımı olacak. Yine arıların erken ilkbaharda ve geç kışa girerken sonbaharda arıların beslenmesi için özel besinler verilecek, temin edilecek. Yani topyekun böyle bir çalışmamız var Dereli Köy ile ilgili. Hem sağlık alanında gelişmeler olacak, hem köylünün üretimi, hem köylüye bir kazanç, kaynak aktarılacak. Ve bu gördüğünüz doğa da aynı zamanda bu sebeple korunacak yani. Çünkü arıcıların bu bölgede olması, bu bölgenin korunması anlamı taşıyor. Katkı sağlayan bütün kurumlara teşekkür ediyorum ben. Şöyle arkadaşlar, şimdi köylüler kurmuş olduğu kooperatif buraya bir arı bırakmış ve bu arının denemek maksatlı buraya bırakılmış. Hani tüm şeyleri ölçülecek, bakılacak. Ona göre buraya köylüler getirip arılarını koyabilecekler. Onun için de bu alanı seçmişler. Şöyle alanı da sizlere göstereyim. Kaz Dağları'nın zaten bitki çeşitliliği bakımından gerçekten çok önemli bir bölge. Flora çeşitliliği çok önemli. Zaten bu proje çalışması neticesinde burada aromatik bitkiler de ekilmeye başlanmış. Merhaba abi. Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz deyiz Allah'a şükür. Sizi tanıyalım buradayız. kısaca. Aşağı yukarı 25 seneye geçti. Buraya aldık. Şu anda çok güzel. Her türlü meyvamız var. A'dan Z'ye bütün meyveleri ekmişimdir. Hepsinden de meyve alıyorum yaz sezonundan. Çok güzel yani. Bir yoldan gelen geçen meyvelerden veriyoruz. İkramda bulunuyoruz bu şekilde. Yani güzel bir yer. Hoşuma giden bir yer. Buralı Burası mısınız doğa. yoksa farklı bir yerden Şimdi göç? yok efendim. Ben aslında benim hanım, eşim Dereli köyünden. Doğma büyüme oralı. Ben Edremit'liyim, yerlisiyim. Mobilyacıyım kendim. Evinizin ismini de Yayla Evi. Evet, Tuğludere Yayla Evi koymuşsunuz. Tuğludere Yayla Evi olarak geçerli. Böyle bir gösterebilir miyiz? Tabii, Mahsuru buyurun. yoksa. Yok efendim, buyurun gelin. Hı hı. Keşke böyle yazın gelseydiniz de burada meyvelerimizden beraber. Yazın yine geliriz abi. İnşallah beklerim. Bir Buraya böyle tam balkonundan çınar ağacı falan gösterelim çok abi güzel bize. oluyor. İsim büyüyor. neydi abi? Yaşar benim Yaşar adım. abi. Evet. Yaşar abinin şöyle evinin Evet. balkonundan gözüken Aynen. manzarayı sizlere
göstereyim arkadaşlar. Bakın şu tarafta çınar ağacı var, çok güzel. Çınar ağacı var, masamız var. Manzarası Burada çok güzel. barbikamız var. İstediğimiz zaman herhangi pişirebiliyoruz. Hobi olarak arıcılık var uzun süreden beri. Yani böyle doğal bir şekilde olsun diye. Hatta bakın şu çınar ağacına ben aynı Karadeniz'de olduğu gibi, bak şu kovandır yani, bak şu yeşil olan. Öyle mi? Bu kovan, evet tabii ki. Bu kovanda ben uzun bir süre arıcılık da yaptım. Doğal bir şekilde petekleri kendi yapıyor. Hı hı. Bu taraftan daha güzel görünür. Yani bunu yapalı ben aşağı yukarı uzun bir zaman geçti. Belki 15 sene geçti yani bu kovanı yapalı. Ben bu kovan da bu. Yani Evet. normal ağaç kovan, küçük kovan. Çok güzel. Hı hı. Bu bitkilerin tamamı atıyorum Temmuz'da bitiyor. Yani çiçekleri bitiyor yani. Temmuz'a Hı hı. kadar burası dört dörtlük. Mükemmel bir yer. Evet abi. Durum bu Vallahi yani. Çok güzel bir yerdesin. Evet, İnsanların güzel da bir yer. hayali Evet. böyle. Aynen. Senin aynen. Doğru. bulunduğun yer. Hayal ettiğin yer burası. Ben mesela burada geceleri kalıyorum. Çakal sesleri duyuyorum. Tilki sesleri duyuyorum burada. Geceleri oldum bağırıyorlar falan. Muazzam bir şölen oluyor yani hayvanların bağırması, seslenmesi. Hoşumuza gidiyor yani bol miktarda. Yani Umarım yaşanacak bir yer yani. Tam zaten ben de böyle bir şey özendim. Yıllarca bu işi yaptım. Yani özendiğim için ben bu işe yöneldim. Çok hoşuma gidiyor yani. Yani vazgeçemiyoruz biz bu doğaldan. Evet, şimdi Gürlek Şelalesi'ne doğru gidiyoruz Yahya abiyle birlikte. Bugün Yahya abi sağ olsun bizim yine rehberimiz. Burada yabani hayvan çok artık. Orada- Ayı, domuz, kurt, çakal hepsi var. Var değil mi? Var, hepsi var. Oo. Bir yaban keçimiz eksik. Aslında geyik de olması lazım. Var. Ceylan. Karaca var bizde. Karaca mı var? Evet. Evet arkadaşlar, şimdi köyün üst tarafına doğru geldik. Bu Kaz Dağları'nın güney tarafında bulunan bu yukarıda görmüş olduğunuz dağın zirvesine At Kayası diyorlar. Bir rivayete göre Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya gelirken bu kaya at görevi görmüş ve Anadolu'ya bu şekilde gelmiş. Tabi bunlar halk tarafından anlatılan hikayeler, rivayetler. Şimdi o Kaz Dağları'ndan doğan Gürlek çayı da gelip tam Tuğludere'nin sol tarafından geçiyor. Biraz sonra buradaki dereye ineceğiz. Oradaki Gürlek Şelalesi'ni sizlere göstereceğim. Şu kızıl çamların güzelliğine bakar mısınız? Mükemmel bir görüntüsü var. Evet, şimdi Gürlek Şelalesi'nin olduğu yerdeyiz. Yahya abiyle aşağı doğru iniyoruz. Burayla ilgili anlatmak istediklerin var mı? Vallahi burası işte biz çocukluğumuzda burada gelir yüzerdik bu şeyde. Bu köyde dururken. Hı hı. Hatta bir gün ben atla geliyordum dedemin atında. Şurada atın üstünden düşmüştüm. Ama bu yol yoktu. Patika vardı böyle. Bir köy gezimizin daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesi için beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz.
Instagram adresimden bana ulaşabilirsiniz. Deniz Sarı videoları diye geçiyor. Yeni videolarımızdan da haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmanız önem arz ediyor. Bir sonraki köy gezisinde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.